Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastık modelini yapacağız. Daha önce bu şekilde kenar detaylı ve kalın iple göstermiştim. Bugün de bu şekilde tek parça püsküllü olarak tarifini göstereceğim. Bana tek parça yastıklar daha kolay geldiği için bu şekilde de sizinle paylaşmak istedim. Yapılışı çok kolay. Aynı bu şekilde başlıyoruz. Sadece tek parça yapıp arkadan birleştiriyoruz bu şekilde. Yastığımız yıkanabilir. İstediğiniz zaman çıkarıp yıkayıp yerine takabilirsiniz. Yaklaşık 130 metre kadar ip gitti. 4 milimetre tığ kullandım. Bu modeli yaparken %100 koton ip kullandım. Aşağıda ipleri bulabileceğiniz yerlere linklerini ekliyorum. Amazon linkini, hepsi burada linkini ve videonun üzerine ipi etiketleyeceğim. Oradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken benden bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Benim yaptığım modelleri ben yaptıktan paylaştıktan sonra çok fazla kişi videosunu çekip paylaşmaya başladı. Bunu önlemek için, bunu yapacak kişileri doğru yere yönlendirmek için yaptığınız zaman beni sosyal medyada etiketlerseniz sevinirim arkadaşlar. Ayrıca Fatma Hobi Instagram hesabında etiketler bölümünü açtım. Beni orada etiketleyerek ürünlerinizin, yaptığınız modellerin orada görünmesini sağlayabilirsiniz. Daha çok kişiler de görmüş olabilir bu şekilde. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu battaniyenin tarif videosu da geliyor arkadaşlar. Takipte kalın, zili açarak bildirim alabilirsiniz. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Kısa ipimi orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. Bu ipin arkasından tığımı geçirip bu parmağımdaki ipi alıyorum. Bir tur çevirerek bir sık iğne yapıyorum. İpimi burada sabitliyorum. 3 zincir. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Bu 1. Sihirli halka içerisinde toplam 16 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6. Bu şekilde toplam 16 tane trabzan yapıyoruz. Toplam 16 tane yaptım. Halkamı iyice sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Sonra bu ilk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum bu şekilde. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 4 zincir yapıyorum. 3 zincir ilk trabzanımız için. 1 zincir de aradaki zincir için. Toplamda 4 zincir yapıyoruz. Tığımı doluyorum. Trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu sırada aralarda bir zincir, her trabzanın tepesine bir tane trabzan olacak. Toplamda 16 tane trabzan olacak. Aralarda bir zincir. Bu sırada bu şekilde kolay bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Toplamda 16 tane trabzan oluyor. Toplamda 16 trabzan yaptım. Son aradaki bir zinciri çekerek burada sıramı birleştiriyorum. 3. zincirin içinden batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bu sırada da hep trabzan yapacağız. 3 zincir, bu bizim ilk trabzanımız, yani bu trabzanın tepesine yapmış olduğumuz ilk trabzan sayılıyor. Bu aralarda birer zincir çektiğimiz yerde de boşluklarda 2 trabzan yapacağız. 1 2 trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Boşluklarda 2 trabzan. Trabzanın tepesine birer tane trabzan. Bu sırada hep böyle olacak. Boşlukta 2, trabzanın tepesine 1. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğun içine de 2 trabzan yapıyorum.
ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir, 2 trabzan tepesi atlıyoruz. Üçüncüye sık iğne yapıyoruz. Yani bu ikinci sırada olan trabzanların tepesine batacağız hep. 2 tane atlıyoruz. Üçüncü, yani bu trabzan tepesine batıyoruz. 3 zincir, 1 2 3, 3 zincir, 1 2 3, yani bunun tepesine. 3 zincir, 1 2 3. Şimdi köşe işlemini yapacağız. Köşelerde 5 zincir yapıyoruz. 5 zincir, ama aradaki sayı aynı oluyor. 1 2 üçüncüye, üçüncünün üzerine bir sık iğne. Köşeyi yaptıktan sonra tekrar bu işlemi yapıyoruz. 3 tane 3 zincir. 3 zincir, 1 2 3, bunun tepesine. 3 zincir, 1 2 3, bunun tepesine. 3 zincir, 1 2 3, bunun tepesine. Tekrar 3 tane üçlü zincir boşluğu yaptık. Şimdi köşeyi yapıyoruz 5 zincirle. 1 2 3 4 5, 1 2 üçüncü, yani bunun tepesine. İkinci köşeyi de yaptım. Şimdi tekrar bu 3 taneyi yapacağım. Sonra üçüncü köşe. Tekrar bu 3 taneyi yaptıktan sonra da en son dördüncü köşeyi yapacağız. Bu şekilde toplam 4 tane köşe olacak. Bu şekilde de toplam 4 tane kenar olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şu anda tam 3 tane köşem oldu. Sonuncusunda köşe yapıyorum. Dördüncü köşemi yapmış oluyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir yaptım. Bunun tepesine batıyorum, yani başladığım yere. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Bu sırada bitmiş oluyor. Ve yeni sıraya başlıyoruz. Benim bunun tam ortasından başlamam gerekiyor. Zincirlerin üzerinden iz sürme yaparak ortaya kadar geliyorum. İkincinin içinden beri. Şimdi bir sık iğne yapıyorum boşluktan. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa gidiyorum. Yani bu 3 tane yapmıştık. Onun ortasındakine yaprak yapıyoruz. Trabzan yapmaya başlıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 ve 3. Dördüncü trabzanı üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 2 sefer tığıma doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde hiç zincir çekmeden trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde toplam 4 tane oluyor. Arada bir zincir. Tekrar 2 sefer tığımı doluyorum. Burada sonuncusu böyle. Burada da başlangıcını öyle yapıyoruz. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 sefer doladım. Sonra normal trabzan yapmaya başlıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 2 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Toplamda 4 oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden bu boşluğa geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden bu köşe boşluğuna gelerek köşe yapıyoruz. Köşe yaparken de aynı bunun gibi ama bir sayı fazla olacak. Hiç zincir çekmeden boşluğa geliyorum. İkili trabzan yapmaya başlıyorum. Burada toplam 4 tane ikili trabzanı yapacağız. 1 2 3 4. Aynı buradaki gibi sonuncuyu üçlü trabzan yapacağız. Yani beşinciyi tığımı 2 sefer doluyorum. Boşluk içerisinde üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu köşeleri ortadaki yapraklara göre bir tık uzun oluyor. Düz olmasını sağlamak için, bu motiflerin düz olmasını sağlamak için bir tık büyük oluyor köşedekiler ve arada da 3 zincir yapıyoruz. Tekrar burada köşe işlemi yapacağız çünkü. Tekrar 2 sefer doluyorum aynı boşluk içerisinde.
üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3, aynı buradaki gibi 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk başladığımızda toplamla 5 oluyor. Şimdi hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa giderek bir sık iğne yapıyoruz boşlukta. Tekrar hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gelip yaprak yapmaya başlıyoruz. Yani bu yaprağı yapmaya başlıyoruz. Bir küçük, bir büyük yapıyoruz. Şimdi küçük olanı yapmaya başlıyoruz. 3 tane ikili trabzan, dördüncü trabzanı üçlü yapıyoruz. 2 sefer tığımıza doluyoruz. 2 sefer doladıklarımızı son seferde ikisini birlikte. Arada bir zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Bir sefer tığımı doluyorum. 1 2 üçüncü trabzanımı da yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gidip bir sık iğne yapıyorum. Orta yaprağı bitirdik. Şimdi buraya 5 tane zincir çektiğimiz yere bu köşeyi yapıyoruz tekrar. Bu köşeler bunlardan büyük oluyor. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Boşluğa gelerek 4 ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi 5.'yi 2 sefer dolayarak yapıyoruz. 1 2. Bu şekilde toplam 5 oluyor. Arada 3 zincir. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Boşluk içerisinde trabzanımı yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı boşluk içerisinde. 2 3 4 ikili, bu ilk başladığımızda 5 oluyor. Boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 4 tane orta yaprak, 4 tane de köşe oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da köşe yaptım. Hiç zincir çekmeden bu başlangıçta yaptığım sık iğnenin oraya batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramı buraya sabitliyorum. Buradan isterseniz zincir çekerek de başlayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bu ortadan da başlayabilirsiniz. Ben şimdi bu ortaya kadar iz sürme yapacağım. Oradan başlayacağım. Trabzanların arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Arka telinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde ortaya kadar yapıyorum. En sonunda ortada bir sık iğne yapıyorum. Arada 4 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu arada yaptığımız sık iğnenin üzerine batarak ipimi alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte bu şekilde üçlü trabzan yapıyorum. 6 zincir. Normal tığıma bir sefer doluyorum. Bu köşe boşluğunda 3 zincir çektiğimiz yerde bir trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tığıma tekrar doluyorum. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. 6 zincir. Yani buradaki gibi 6 zincir yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu arada yaptığımız sık iğnenin üzerine batarak üçlü trabzan yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı en son ikisini birlikte. 1 2 3 4. Bu orta yaprağımızı, yani bir zincir çektiğimiz yere batarak bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ortada sık iğne yaptığımız yerin tepesine batarak ilk önce 2 sefer doladıklarımı ikisini birlikte. 6 zincir.
Şimdi tekrar köşe işlemini yapıyoruz. Aynı buradaki gibi. Tığıma bir sefer doluyorum. Boşlukta bir trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Boşlukta tekrar bir trabzan yapıyorum. Köşeyi böyle yapıyorum. Aynı şekilde 6 zincir, üçlü trabzan, 4 zincir, bir sık iğne. Aynı burada yaptığımız işlemleri buralarda da tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son köşeyi de yaptım. En son bu ikisinin ortasına da batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı son ikisini birlikte. Şimdi burada 4 zinciri yaparak başlangıç noktasında birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Bu yaptığım sık iğnenin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi keseceğim. Renk değiştireceğim. Eğer siz burada aynı renkte devam edecekseniz burada trabzan yapmaya başlayabilirsiniz. Ben renk değiştireceğim için ipimi kesiyorum. Ekru renk kullanıyorum şimdi etrafına. Bir zincir çekiyorum. Bunu istediğiniz yerde başlayabilirsiniz. Ben bittiğim yerde başlayacağım. Arka teline batıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu ipimi burada sabitliyorum. Burada isterseniz direkt boşluklara da batabilirsiniz. İsterseniz benim gibi direkt zincirlerin içine de batabilirsiniz. Zincirlerin içine batınca daha hoş durdu. 2 zincir ilk trabzan için. Şimdi sıradaki zincirin üzerine gidiyorum. Bu aralarda kaç zincir varsa o kadar trabzan yapacağız. Burada 4 zincir vardı. Arada 4 trabzan. Burada 6 tane zincir vardı. Burada 6 tane trabzan yapacağım. Şimdi tığımı doluyorum. Burada ilk zincirin arka teline batarak trabzan yapmaya başlıyorum. Bu iplerimi de dolaştıracağım. Bu birinci trabzan. Tekrar tığımı doluyorum. İkinci zincirin arka telinden beri tığımı batırıyorum. Bu iplerimi de gezdiriyorum kendimle. 2, üçüncü zincirin arka telinden 3, bu şekilde arkası da temiz durmuş oluyor. Dördüncü zincirin arka telinden beri trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu trabzanın arka telinden bu trabzanların üzerine hep birer tane yapıyoruz. Burada 6 tane zincir vardı. 6 tane trabzan yapıyorum. Zincirlerin arka teline batıyorum. Beş ve 6. Trabzanın da arka telinden beri bir trabzan yapıyorum. Şimdi köşelerde 2 bu tarafa 2 bu tarafa yapacağız. Burada zincir 3 tane var. İlk zincirin arka teline, ikinci zincirin arka teline, arada 3 zincir. Tekrar bu son battığım zincirin içine tekrar bir trabzan yapıyorum. Sonra buradaki kenarda kalan bir zincirin içinden beri bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Burada 6 zincir vardı, 6 trabzan. Burada 4 zincir vardı, 4 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde trabzanın arkasındaki tel, zincirlerin arka tellerine, İsterseniz direkt bu şekilde boşlukta da trabzan yapabilirsiniz. Ben farkını göstereyim. Hangisi daha hoşunuza giderse öyle yapın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan. Tepesine de bir trabzan. Bu şekilde. Zincirde böyle görünüyor.
Zincirin içinde bu şekilde görünüyor. Ama boşlukta yaparsanız da bu şekilde görünüyor. İki türlü de yapabilirsiniz. Hangi görüntü hoşunuza gidiyorsa o şekilde devam edin. Ben zincirlerin içine yapıyorum. O şekilde daha hoşuma gitti. Bu şekilde arka tellerini kaç zincir varsa o kadar trabzan yapıyoruz. Hiç çoğaltma yapmıyoruz. Sadece köşelerde çoğaltıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk yaptığım tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi ikinci sıra trabzana başlayacağız. Trabzanların üzerine birer tane, sadece köşelerde aynı burada yaptığımız gibi iki bu tarafa iki bu tarafa yaparak çoğaltma işlemini köşelerden yapacağız. 2 zincir ilk trabzan için sıradaki trabzanın tepesine batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde hepsinin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Köşeye kadar hepsinin üzerine birer tane yapıyoruz. Ben ikisini birlikte bu şekilde yapıyorum. Eğer isterseniz sadece arka telinde yapmaya da devam edebilirsiniz. Aynı buradaki gibi. Bu şekilde arka tellerini yaparak da devam edebilirsiniz. Ben daha kolay ilerlemek için direkt ikisinin üzerine batacağım. İki türlü de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Köşeye kadar geldim. Köşede buradaki gibi zincirin içine batmayacağım. Aynı buradaki gibi boşluğun içinde yapacağım. Alt sırada kendi rengi olduğu için çok kötü durmuyor. Ama burada renkli olunca burası farklı renk, burası farklı. Boşlukta biraz kötü duruyor. Arada 3 zincir. Tekrar boşlukta 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi bu tarafın bütün trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Hiç çoğaltma yapmıyoruz. Artık sadece köşelerde çoğaltma yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şu anda motif böyle duruyor ama normalde böyle gergin duracak. O zaman motif daha iyi duruyor. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. 2 zincir sıradaki trabzan tepesine trabzan yaparak başlıyorum. Bu şekilde yastığımızın büyüklüğünce yapıyoruz. Yastığımızı aynı bu son sırayı tekrar ederek yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar yapıyoruz. Şimdi yastığımı yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Sivri köşeler kenarlara doğru ayarlıyorum. Bu şekilde elimle düzelttikten sonra motif tam ortaya gelince bu kenar kısmı yastığın köşesine gelene kadar yapıyorum. Yastığımızın boyunu bu şekilde ayarlıyoruz. Sonra yastığımızın yüzü aşağıda, tersi bu şekilde yukarı doğru katlıyorum. Bu iki kenarı iz sürme yaparak birleştireceğiz. Sonra bu kenarı buraya kadar hafif birleştireceğiz. Şimdi bu iki kenarı birleştirelim. Sonra diğer kenara geçelim. İki köşeyi böyle denk getiriyorum. İyice bu kenarları düzeltiyorum. Sonra köşeden beri iz sürme yapmaya başlıyorum. İpimi alıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tam köşeden başlıyorum. İkinci zincirin arka telinden beri tığımı geçiriyorum. Aynı şekilde arkadaki köşenin de ikinci zincirin bir telinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. İz sürümü yaparken hep birer tane tellerine basacağız. Bu şu anda kalan bir zincirin arka telinden aynı şekilde arkadaki parçanın da bir telinden batıyorum.
ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Aynı şekilde trabzanlarda da yapıyoruz. Trabzanın arka telinden tığımı geçiriyorum. Arkadaki trabzanın da bir telinden tığımı geçiriyorum. İkisini birlikte iz sürümü yapıyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan iz sürme yapıyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan iz sürme yapıyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan bu şekilde iz sürme yapıyorum. Bu şekilde tam kenara gelene kadar iz sürmemizi yapıyoruz. Burayı bitirdikten sonra aynı şekilde, bakın bu kısa olan yerde, aynı şekilde karşı tarafı da sıra sonuna kadar birleştirelim. Şimdi iki kenarı da birleştirdim. Aynı şekilde bu tarafı da birleştirdim. Bu şekilde düzeltiyorum. Kare şeklini veriyorum. Şimdi bu birleştirdiğimiz yer karşı karşıya denk geliyor. Tam ucuca getiriyorum. Burada yastığı geçirmek için boşluk bırakacağım, bu kadar. Göz kararıyla buradan başlayıp uca kadar birleştireceğim. Bu şekilde düzeltiyorum tam denk gelmesi için. Buradan başlıyorum birleştirmeye. Bir zincir çekerek başlıyorum. Aynı şekilde diğer tarafta yaptığım gibi trabzanların bir tel buradan, bir tel arkadan alarak ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan ipimi alıyorum ilmeğin içinden. Aynı şekilde sıra sonuna kadar bir tel oradan, bir tel buradan ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel oradan ilmeğin içinden geçirerek iz sürme yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Bu ortayı boş bırakıyoruz. Burayı bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Burayı da aynı mesafede burada bırakıp buradan başlayıp sıra sonuna kadar yapıyoruz. İki tarafı da yapalım. Yastığımı hazırladım. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. İlk önce şu kadar uzunlukta iki parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim.
Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Kendi ipiyle hazırladığım püskül kenarlarda bu şekilde duruyor. Ama ben kendi renginden daha önce battaniyemden artan bir iple şu şekilde bir püskül yaptım. Ben onları ekleyeceğim. Biraz daha hani büyük püskül olmasını istediğim için bunu kullanıyorum. Ama ortada kullandığınız ipten, kenarda kullandığınız iple de yapabilirsiniz. Köşeden tığımı geçiriyorum. İpimin tekini oradan alıyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra bu ipimizin temiz durması için bu bağladığımız ipin arkasından beri bu ipleri aşağı doğru çektiriyorum. Bu şekilde püskülümü takıyorum. Diğer köşelere de aynı şekilde takalım. Ondan sonra videomuzun sonuna geliyoruz. Modelin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Bu battaniyenin yapılışı da en kısa zamanda geliyor. Takipte kalın arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.